Gelibolulu Mustafa Ali, 1541-1600. 24-25 Nisan 1541 gecesi Gelibolu'da doğdu. Adı Mustafa, mahlası ilk zamanlarda Çeşmi, sonraları Ali'dir. Babası ticaret adamı Hoca Ahmet bin Abdullah'tır. 6 yaşında eğitime başladı. Gelibolu'da ve İstanbul'da birçok hocadan ders aldı. Önceleri müderrisliğe meylederken daha sonraları idari hizmete yöneldi. Mevki hırsından dolayı ne şehzade, ne de İstanbul'a giderek başvurduğu Kanuni Süleyman onun müderrislik veya kadılık isteğini kabul ettiler. Şair, tarihçi ve devlet adamı olarak tanınan Ali, medrese tahsili gördükten sonra yazdığı şiirlerle dikkati çekerek ilk eseri Mihir-ü Mahi sunduğu Şehzade II. Selim'e divan katibi oldu. Hayatı farklı Osmanlı şehirlerinde devlet hizmetiyle geçti. Daha 19 yaşında Kütahya'da Şehzade Selim, II. Selim, divan katipliğine getirildi. Ardından Şam Beylerbeyi ve olan hemşerisi Gelibolulu Lala Mustafa Paşa'nın daveti üzerine önce Halep'e sonra Şam'a giderek 6 yıl onun divan katipliğini yaptı. Mustafa Paşa'nın Yemen'in fethine gönderilmesiyle Mısır'a gitti. Mustafa Paşa'nın azli üzerine Mısır'dan Manisa'ya Şehzade Murat, 3. Murat'in yanına sığındı. 1569'da İstanbul'a döndü. Hazırladığı Heft Meclis adlı eserini Sokullu Mehmet Paşa'ya sunması üzerine 1570'te Bosna'ya divan katibi olarak atandı. 3. Murat'ın padişah olmasıyla, 1574, birlikte İstanbul'a dönüp ona bazı kasideler ve Zübdetü't Tevarihi sundu ise de umduğunu bulamayarak tekrar Bosna'ya döndü. Bu arada Lala Mustafa Paşa'nın Gürcistan, Azerbaycan ve Şirvan bölgesine başkomutan tayin edilmesi üzerine 1578'de onun mahiyetine katıldı. Şirvan'ın fethiyle birlikte Halep Tımar defterdarlığına getirildi. Burada hazırladığı Nusretname ve Camiul Buhurder, Mecalis, İsur adlı eserlerini padişaha sunmak için 1583'te İstanbul'a geldi. Ancak yeni bir görev alamadığı gibi eski görevinden de oldu. 2 yıllık bir aradan sonra 1585'te Erzurum Hazine Defterdarlığına, kısa bir süre sonra da Bağdat'a Mal Defterdarlığına atandı. 3. Murat'a sundu. 1592'de Yeniçeri Ocağı katipliğine atandı. Düşük rütbe olmakla beraber kabul etti. Aynı yıl defter emini, 1595'te tekrar Yeniçeri katibi oldu. Bu arada Fatih Mahallesi'ne ev yaptırmaya kalktı. Evin inşaatında acemi oğlanları çalıştırdığının 3. Murat tarafından görülmesi üzerine bu görevinden de azledildi. 3. Murat'ın ölümünden sonra, yerine 3. Mehmet tahta geçti. Ali ona güzel bir cülusiye yazdı. Sivas Defterdarlığı ile Amasya Sancak Beyliği ve Rum Defterdarlığı görevine getirildi. Amasya'da 4 yıla yakın bir süre görev yaptı. Sonra Kayseri Mirlivalığına atandı. Ali'nin son görevi 1599'da Cidde Sancak Beyliği'dir. Burada sıhhati bozulduğu için emekliliğini manzum bir mektupla istedi. Nihayet 1600'de Cidde'de vefat etmiştir. Mezarının Cidde'de olması muhtemeldir. Gelibolu'daki mezar onun için yapılmış bir makam olabilir. Gelibolulu Mustafa Ali'nin edebi kişiliği. 16. yüzyılda tarihçi, şair, bürokrat ve aydın olarak tanınan Mustafa Ali, 4 divan tertip etmiş, hamse oluşturacak kadar Mihir-ü Riyazüs, Salik'in, Tuhfetül, Uşşak, Camiul, Buhurder, Mecalis, İsur, Mihir-ü Vefa Mesnevi yazmış bir şairdir. Divanlarda hemen hemen her nazım biçiminden örnekler vardır. Bunlar arasında diğer divanlarda sık görülen kaside, gazel gibi nazım biçimlerinin yanında, pek çok divanda bulunmayan bahır, itavil gibi örnekler de Ali divanında yer alır. Divan şiirinin bütün imkanlarını kullanır. Gazel biçiminde övgü şiirleri söyler. Gündelik hayatın ayrıntılarını, beklentilerini, duş kırıklıklarını gazel biçiminde ifade eder. Aruzun imkanlarını yoklar. Bu bakımdan şiirlerinde 24 farklı aruz kalıbı kullanır. Günlük hayatın her türlü sahnesini şiirlerinde işler. Av sahneleri ve hayvanlar, bayram, bezim, düğünler, giyim, kuşam, seferler ve zaferler, aşk ve ölüm gibi hemen her konu Ali'nin şiirlerine yansır. Osmanlı coğrafyasından yer adları, yerel ifadeler şiirlerinde geçer. Ali'nin şiirlerinde sosyal hayatın izleri görülür. Psikolojik sıkıntılarını yansıttığı hasbihal tarzı şiirleri, İstanbul'la ilgili kasidesi, Guyu Çevgan oyununu anlattığı manzumesi, işretnameleri, manzum mektubu, sevgilisiyle arasındaki münasebetleri işlediği manzumeleri, sevgilisinin ölümüne düşürdüğü tarihi, ziyaret ettiği yerler için yazdığı gazelleri, hayvan mersiyesi ve şehrengizi ile farklı konulara eğilmiştir. Bunlar arasında Ali'nin köpeğine yazdığı mersiyeler, konu yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu gösteren en güzel örneklerdendir. Gelibolulu Mustafa Ali'nin eserleri.
Gelibolulu Ali çeşitli alanlarda, irili ufaklı manzum ve mensur olarak 50'den fazla eser vermiştir. Tarih ve biyografi Künyül, Ahbar, Nusretname, Menakıb, Hünerveran, Münşeat, Menşeüd, İnşa ve Münşeat, Menkıbe, Mirkatül, Cihad, Siyasetname, Nasihatüs, Selatin, tercüme ve çeşitli konularda yazdığı risalelerin yanında divanları vardır. Ali, birden çok divan tertip eden ve divanlarına özel adlar veren şairlerdendir. 4 divanı vardır. Gençliğinde yazdığı şiirleri 1. divanında toplamış, daha sonra yazdığı şiirlerini hayatının dönemlerine göre tasnif ederek Varidatül, Enika ve Layihatül, Hakika adlı 2 ayrı divanda bir araya getirmiştir. Ömrünün son yıllarında yazdığı şiirlerini de 4. divanına almıştır. Ayrıca, gazellerinden seçtiği 100 matla beytini bir araya getirerek Gül, İsad, Vergi, Varidatül, Enika ve Layihatül, Hakika adlı divanlarından seçmeler yaparak başına bir mukaddime eklemek suretiyle Sadef, İsad, Güler'i tertip etmiştir. Hamse oluşturacak kadar mesnevi yazmıştır. Gelibolulu Mustafa Ali'nin bir gazeli. Benum kim fakir ile fahır itmek eydil hasb-i halümdür. Kanaat kafita evvel kademde paymalümdür. Temenna, yivisalün bir muhal ümmidür dilde. Der, Ağus, imniyanın fikri bir yanlış hayalümdür. Firakum iştiyakum sanma kim tabire kabildir. Seni seyrümde seyran iddügüm bezim ibisalümdür. Dem yandığım yakıldığım nar ıgamumdandır. Bu nalişler bu suzişler sana hep arz-ı halümdür. Ben ol bahrem ki dürür, marifet karumdadır Ali. Heva, yeist, ipaküm cünbiş, ibi itidalümdür. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.